Herkese merhaba dikiş sınıfından. Eğer kanalıma ilk kez gelmişseniz kanalımda dikiş eğitimleri ve kalıp eğitimleri verdiğimi de bilmenizi isterim. Hoş geldiniz. Eski ve sadık takipçilerim de bilirler ki çok güzel ders anlatırım. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Biz bu videomuzda desen dikişleri yapacağız sizinle birlikte. Ev tipi Singer marka makinede bu desenler nasıl yapılır, hangi ayarlara göre yapılır, neye dikkat ederiz onu anlatacağım. Eğer bu tip videolar hoşunuza giderse de ilerleyen zamanlarda ilik açmayı ve başka teknik özelliklerini tek tek anlatmak istiyorum. Ama şimdi bakın hadi hep beraber şu desenleri birlikte yapalım. Instagram kanalım dikiş sınıfıdır. Eğer siz de bu çalışmayı yaparsanız ve benimle mesajlardan paylaşırsanız ya da etiketleyerek beni hikayenizde paylaşırsanız ben de hikayemden sizi paylaşmış olurum. Buyurun, keyifli seyirler diliyorum herkese. Nedir bu? Süs ayarları, desen ayarları dediğimiz makinamızın bu kısmında bulunan ve şu kısmında bulunan ayarlarla birlikte şurada gördüğümüz desenleri oluşturmayı anlatacağım şimdi size. İlk önce makinamızı düz dikişe ayarlayarak başlayacağız. Benim makinem Singer Simple ev tipi bir makina. Gayet memnunum. Şöyle özelliklerini göstereyim. S1 ve S2 aynı zamanda esnek kumaşlar için ayarlanmıştır. Onu da ayrı bir videoda göstereceğim. İlik açma ayarım var ve zikzak dikişi, desen dikişleri mevcut. Birbirine farklılık gösterse de bütün ev tipi makinelerde mantık aynı çalışır. O yüzden siz de farklı bir makineniz varsa bile bu makineden yola çıkarak kendi makinenizi karıştıra ayarlarını bulabilirsiniz. Ne dikişi yaparsak yapalım makinamızda ne yapacaksak yapalım ilk önce makinamızı düz dikiş ayarında ayarlamamız ve ipini takmamız gerekiyor. Düz dikişi düzgün yaptıktan sonra ister ilik açın, ister desen dikişi yapın, isterseniz zikzak dikiş hiç fark etmez. Düz dikişini tamamladıktan sonra yani düz dikiş ayarı tam olduktan sonra diğer dikişlere geçebiliriz. Eğer onu yapmazsanız bir türlü makinenizde randıman alamazsınız. Ayrıca bütün ayarlarımızı değiştirirken baskı ayağımız asla aşağıda olmayacak. Makineyi kilitler mutlaka yukarıda olacak. Makinamızda da işte kumaşımız varken iğnemiz içeride olmayacak hanımlar. İğnemiz de dışında olacak. Çünkü iğnemiz içindeyken şuralarda yaptığımız değişiklikler makinenin içinde, deliğin içinde olduğu için iğnemizi kıracaktır. Dalgınlık ve heyecan ve aceleyle bazen bunlar unutuluyor. Mesela şu şekildeyken asla makinamızın ayarlarında değişiklik yapmayacağız. İkinci söylemek istediğim şey ne dikişi yaparsak yapalım mutlaka o dikişi yapacağımız kumaşın aynı kumaşla çünkü iğneyi ve gerginliği ona göre ayarlayacağız. Aynı kumaşla ama mutlaka çift kat üzerinden dikiş yapacağız. Çift kat üzerinden yapmamız gerekiyor. Kumaşın da hem boyunu hem enini kullanmamız gerekiyor ki boyunda nasıl sonuç verecek, eninde nasıl sonuç verecek onu görebilmemiz için. Tele yapıştırabilirsiniz desen dikişlerinde kumaşı esnetmemesi için ve net durması için. Önce ben şimdi bir telasız bunda deneyeceğim. Eğer sonuç vermezse telasını yapıştıracağım. Şimdi ilk önce ne yapıyorum? İlk önce mekik ve masuramı dikişe hazırlayarak başlıyorum. Bütün malzemelerimizin de yanımızda hazır olması, elimizin altında hazır olması gerekiyor ki dikiş boyunca hemen ayağa kalkıp gidip gelmeyelim ve her şey böyle elimizin altında olsun. Şimdi ben iğnemi de değiştirmedim hanımlar. İğnemi de değiştirmedim. Şurada sarılı varmış. Bakınız benim ne kadar şanslı bir kadınım. Şu an sanıyorum ki ince kumaşlar için takılı olan bir iğne var bende. Bu kumaş da kalın bir kumaş. Bu iğneyi çıkarmadan size göstermek istiyorum ki eğer dikmezse sonucunun ne olduğunu iğneyi değiştirdikten sonra da nasıl bir şey elde ettiğimizi görmenizi istiyorum. Bunları daha sonra ayrıntılı olarak makineye ip takma videolarımı izlemek isterseniz eğer size tekrar video çekerim. Saat yönüne doğru takıyorum, geçiriyorum ve tık sesini duyduktan sonra ipimi mutlaka bu tarafa atıyorum. Tırnağından tutuyorum ve yuvasına oturduğundan emin olarak mekiğimi, masuramı takıyorum. Bir de keşke gözüm görse.
Video çekerken kamera açısını ayarlamak için öyle bir yamulup ediyoruz ki ne olmuyor? Alışkanlık kazandığımız şeylerde makinamızı kullanamıyoruz. Çünkü ben şu an makinama düz değil yan oturdum. Düzgün geçirdiğimden emin oluyorum. Takıyorum. Ve ip geçirmeyi tam 10 dakika iğneden geçirmeye çalışarak takıyorum. İpin ucu tarazlanmışsa mutlaka kesiyorsunuz ve tekrar geçiriyorsunuz. Geçirdim. Aldım. İpimi yukarıya çektim. Kapağımı kapattım. Etrafımı temizledim. Ve ilk düz dikiş denemesini, gerginlik ayarlarını bakıyorum nasıl dikecek. Fark ettiyseniz baskı ayağım da yukarıdaydı, iğnem de yukarıdaydı. Şu an sağlamlaştırma yapmama gerek yok. Onu zaten biliyorsunuz. Onu göstermeyeyim. Çok da hoşuma giden bir dikiş oldu mu? Bakıyorum. Çok da hoşuma giden bir dikiş olmadı. 2'ye getiriyorum. Biraz tansiyon ayarıyla oynuyorum. Tekrar dikiyorum. Gene baskı ayağını kaldırdım. Gene iğnem yukarıda. Bunu unutmuyorsunuz. Evet, çok da hoşuma gitmedi. Gevşek geldi. Gözüme sıkılaştırıyorum biraz. Ama iğnemi değiştirmem gerektiğini de şu an anlıyorum. 14 numara bir iğne takacağım ve bir de öyle deneyeceğiz. İğne değiştirirken videomu kapatacağım. Çünkü çok uzun sürsün istemiyorum. Çıkardığım iğne dokuma kumaşları için olan 11 numara, yani ince kumaşlar için olan iğneydi. Taktığım iğne ise 14 numara orta kalınlıktaki kumaşlar için, genellikle de işte gabardin, kalın kumaşlar, patiska, Amerikan kumaşları diktiğimiz iğne. Ve birkaç deneme yaptıktan sonra ayarımı buldum. Sesin artık kusuruna bakmayın. Çıkarıyorum. İpime ve makinamın harcadığı elektriğe ve doğaya verdiğim zarara acıyorum çünkü. Deneme dikişi yaparken kumaşımızı hem önünden hem arkasından hem de arasındaki dikişten kontrol etmemiz gerekiyor. Sadece üstten bakarak harika bir dikiş diktim diyerek dikişimizi beğenemeyiz. Hem önünün hem arkasının boncuklanmaması, büzmemesi gerekiyor. Hem de dikişimizi açtığımız zaman güzel sonuç vermesi gerekiyor ve mümkünse şuradaki iplerden birini de çekerek bolluğunu, gerginliğini, sökülüp sökülmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Şimdi ben bu düz dikiş ayarından gayet memnun olarak desen dikişlerime başlayabilirim. En çok kullandıklarımızdan biriyle başlamak istiyorum. Hatırlatma, baskı ayağım yukarıda. Zikzak dikiş dediğimiz dikişe getireceğim ve ilk önce şuradan şunu söyleyeyim. Hangi ayarda olursa boyutunu, bu da dikişimizin sıklığını yapıyor. Mesela 4 numaradan başlayarak ben yavaş yavaş ayarı küçülte küçülte gideceğim ve size dikişteki oluşturduğu farkı göstereceğim. Bir miktar dikiyorum. Makinemi açıyorum. Bir miktar diktim. Şimdi baskı ayağımı kaldırdım. Bir miktar daha küçülttüm. Bir miktar daha küçülttüm. Biraz şu ilik ayarlarına doğru getirelim, bakalım ne oluyor. Bir miktar daha küçültüyorum. Ve size göstermek için makineden çıkarıyorum. Şöyle bir şey oluştu, bakın. Tabi siz bunun bu ayarda isterseniz gene gerginliğini ve şeyini ayarlayacaksınız, ipinizi değişebilir. Bunda öyle, bunda öyle, bunda öyle. Biz bu ayarla biliyorsunuz ki özellikle depremzedeler için ince bir 8 numara iğneyle jarse kumaşlar için ve şu dikiş ayarıyla binlerce
iç çamaşırı dikip göndermiştik. Bizim kurtarıcımız bu dikiş olmuştu. Burada ve şurada yaptığımız ayarla aynı şeyi şurada da yaparız. Göstereceğim onları da. Şu ayarlar iğnemizin sola ve sağa gitmesini sağlar. Ama neye göre? Onu anlatacağım. Şu yeşiller, kırmızılar nedir? Yeşil, kırmızı nedir? Şimdi sıra geliyor oraya. Burasını iyi dinleyin lütfen. S1 ayarına getirdiğimde, yani şu yeşile getirdiğimde bu gruplardan hangisini çevirirsem şayet o grubun yeşildeki desenini yapacaktır. Yapacak demektir. Eğer bu ayarı kırmızı S2'ye getirirsem bu gruptaki kırmızı deseni yapacak demektir. Şuradan başlamak istiyorum ben size göstermek için. Bunu ve bunu. Çünkü şu çok fazla kullanılan ve işte çeyizlerde, pikolarda yapılan dikiş ayarıdır biliyorsunuz. Çok da sevilir. Her basit ev tipi dikiş makinesinde de genellikle vardır. Şimdi normal siyah renkli olanlar bizim 4 ile 0 arasında yaptığımız ayarlar. S1'e getirdiğimizde yeşillerin hepsini yapıyor. S2'ye getirdiğimizde de kırmızıların hepsini yapıyor. Burada şimdi ilk önce siyahla başlayacağım ve gene büyük bir ayardan başlayarak küçülte size bunu göstereceğim. Dediğim gibi bu ayarların hepsi telalı kumaşlarda da çok daha iyi sonuçlar veriyor. Başlıyoruz. Şöyle bir büyük, hiçbir şeye benzemeyen bir şey oldu şurada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi ben bu ayarı çıkarıyorum. İğne içinde belki olabilir ama olmaması taraftarıyım. Biraz fazla küçülteceğim. Çünkü küçük bir ayar seviyor. Bakın gene bir şey olmadı aslında burada. Altımda da ip toplatmamaya gayret edeyim şöyle. Tekrar gidiyorum buradan. Biraz böyle 0 ile 1 arasında yapmak istiyorum bunu. İstediğim ayar gene olmadı. Biraz daha 0'a yaklaştırıyorum. Ve motora aynı hızla basmaya gayret ediyorum. Hızlandırmıyorum, yavaşlatmıyorum. Çünkü dikişimin ayarı öyle olursa bozulur. Bakınız şöyle bir güzel piko dikişini biz burada elde ettik. Eğer motora düzenli olarak basmazsanız, ya yavaş ya hızlı basarsanız aynı oranda gitmeyecektir dikişiniz. Devam edelim biraz şöyle. Bakın ben götürmüyorum aslında, tutmuyorum bile. O kendisi götürüyor. Sadece motora aynı hızla basıyorum. Ve şöyle bir dikiş elde ediyorum. Telasız olduğu için hafif bir esneme olduğunu görüyorsunuz. Tela bunu engelleyecektir. Ütü de tabii düzeltecektir. Gelelim diğerlerine. Şimdi 0'daydı. Ben normal ayarına bunu getiriyorum. S1'deki ayarına bakacağız. Yani burayı hiç oynatmadım. Ben bunu yeşile getirdiğimde burası otomatik olarak yeşile kendisi geçmiş oluyor. Bakıyoruz şimdi. Tabii biraz küçültmek, büyütmek gerekecek mi bunda? Gerekmeyecek. O çünkü artık otomatik olarak ilerleyecek. Bir miktar dikiyorum. Nasıl bir desen elde ettiğime bakıyorum. Şöyle bir desen elde ettim. Şimdi hiç oynatmadan, şurasını hiç oynatmadan bakın S2'ye getiriyorum. Kapatıyorum. Desenimin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Gördünüz mü? Tamamen değişik bir desen elde etmiş oluyorum. Şu iplerden de bir kurtulayım. Allah'ım ya Rabbim. Geliyorum. Gene buraya hiç dokunmadan S2'deyken başka bir desene geçmek istiyorum. Şuraya geçebilirim mesela. Şuna. Kırmızı ne yapacak? Yeşil ne yapacak? Siyah ne yapacak? Bir görelim. Biraz uzun bir video olacak ama
Bu daha ayrıntılısını bulamazsınız. Dikiyorum. Hepsinde mantık aynı. Motora aynı hızla basıyorum. Bakın çok güzel bir desen elde ettim. Şimdi yeşile getiriyorum. Desenim değişiyor. Şuraları değiştirirken de şu tık sesini duyacaksınız. Bakın. Şurada kalırsa dikmez. Tekrar geldim. Üçgenler oluşturacak bu sefer. Bakın şu kırmızı da aynı yerde hiç değiştirmediğim. Şu da yeşil de aynı yerde hiç değiştirmediğim. Bir de şuraya geçelim. Gene burayı hiç değiştirmiyorum. Şuradan devam ediyorum. Çok büyük oldu. İlik ayarına yakın bir yere getiriyorum. Sadece bu siyahlarda ilik boyunu ayarlayabiliyoruz. Dikiş adımlarını ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Daha biraz sıkacağım. Şansımı zorlayacağım. Bakın. Şöyle bir şey elde etmiş oldum. Bunların genişliği, uzunluğu, darlığı tamamen şurada yaptığım oynatmalara bağlı olarak değişiyor. Devam ediyoruz yeşilden. Bir desen daha göstereceğim ve bırakacağım. Şuna gelelim. Benim sevdiğim desenlerden biridir kendisi. Giysilerinizde, pantolonlarınızda, kotlarınızda, ceketlerinizde, kimonolarınızda, özellikle ben kimono bantlarının kenarlarına falan yapıyorum ve yaptırıyorum. Gayet şık duruyor. Bunu da çok severim ayrıca. Siz de beğendiniz mi? Ve ben yorumlar kısmına mutlaka bu video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Neler yapabiliriz daha başka diye. Şimdi kırmızıya getirdim. Tabii ki henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Bildirimleri de açabilirsiniz tabii ki. Bakın bıraktım gidiyor kendisi. Çok güzel bir su kenarı. Aynı zamanda kenar temizleme olarak da kullanabilirsiniz bunlardan. Bordür olarak kullanabilirsiniz. Geçiyoruz. İplerim saçaklana saçaklana. Yeşilini denedik mi bunun? Denemedik galiba. Ay hatırlamıyorum, iyi mi? Denemişiz. Tamam denemişiz. Ne kaldı? Aslında çok da bir şey kalmadı gibi bana öyle geliyor. Şunu merak ettim. Bakalım, galiba ben bunu hiç denemedim. Yeşiline bir bakalım. Üzerindeyken hemen kırmızısını açalım. Sık sık yapıyorum ki elimin hareketlerinden anlayabilin diye. Şöyle bir şey elde etmiş olduk. Videom bu kadar. Eğer sorunuz varsa arkalarını da göstereyim. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Takibe almayı unutmayın. Beğenmeyi ve hocanızı sevmeyi unutmayın ve vazgeçmeyin. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız da hangi önerilerle olduğunu lütfen belirtin. Instagram'dan da beni dikiş sınıfı olarak takip edebilirsiniz. Sevgiler dikiş sınıfından. Teşekkürler.